Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte bir Kıbrıs konusunda yeni gelişmeler mevcut. Türk devletlerinin Avrupa Birliği ile imzalamış olduğu anlaşma sonrasında bilineceği üzere ortalık bayağı bir karışmıştı. Ve gerçekten de garip olaylar yaşanmaktaydı. Daha önce fikirlerimi belirtmiştim. Henüz resmi bir açıklama gelmemişti. Fakat bugün İlk olarak Kürşat Zorlu'dan konuyla alakalı ilk değerlendirme geldi. İlk olarak ben hiç böyle değiştirmeden bizzat Kürşat Zorlu'nun ağzından son yaşanan gelişmeler nasıl değerlendiriliyor? Önümüzdeki dönemlerde neler olacak? Açıklamalarını bir dinleyelim. Daha sonrasında yine konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs'ta elçilik açma kararları ile ilgili oluşturulmaya çalışılan yanlış algıyı eleştirdi. Konuyla ilgili bilgi kirliliği olduğunu ifade etti. Kırgızistan ve Azerbaycan'ın burada bir elçiliği söz konusu değil. Bilinmeyen ve ısrarla muhalefet tarafından da gözden kaçırılan husus bu yeni bir tanıma kararı değil. 1992 yılında Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan, ardından 1997 yılında Özbekistan ve 2007'de Türkmenistan diplomatik ilişkilerini Rum kesimleriyle zaten tesis etmişlerdi. Bu aslında Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmanın, Orta Asya AB ortaklığının, bu mutabakatın ortaya çıkardığı bir netice. 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatımızın Semerkant zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi anayasal adıyla bu teşkilatımıza gözlemci üye olarak dahil oldu. TÜRKSOY'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yine üye olarak dahil olmuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kırgızistan'da, oranın başkenti Bişkek'te bir temsilciliği var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasındaki bu özel yeri, konumu güçlenmeye başladıktan sonra Türk dünyasının geldiği bu nokta elbette farklı dünya ülkelerinde, farklı merkezler tarafından bir tehdit olarak görülebilir. Zorlu, deklarasyonla ilgili gerekli girişimlerin yapıldığını kaydetti. Deklarasyondaki o söz konusu kamuoyunda konuşulan o madde elbette bizim açımızdan kabul edilebilir değil. Biz bunu bir aile meclisi olarak görüyoruz. Dışişleri Bakanlığımız bu konuda gerekli girişimleri, Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetlerini kardeş ülkelerimize iletildi. Kürşat Zorlu'nun açıklamalarını bilerek sizlerle paylaştım. Çünkü Kürşat Zorlu geçtiğimiz günlerde 1-2 gün kadar önceydi Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'la da bir araya gelmişti. Bir araya gelmelerinin sebebi malumunuz zaten büyük ihtimalle bu konu görüşülmüştü. Şimdi Kürşat Zorlu bahsetmiş işte bu olaylar yeni değil. Daha önce de Rum kesiminin diplomatik ilişkileri vardı Türk devletleriyle diye falan filan ama zaten bizim özellikle Türk halkı olarak şu an bizi hani bir anda velveleye verdiyse eğer bir şeyler Türk devletlerindeki o 4 ülke Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın Avrupa Birliği ile geçtiğimiz günlerde imzalamış olduğu anlaşmadaki o 541 ve 550 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var ya, bizim tepkimiz zaten bunaydı. O kararlarda Kıbrıs adasındaki Türk askerleri işgalci olarak nitelendiriliyordu. Yani bizim ve birçoğumuzun aslında konuya hakkaniyetle yaklaşmak isteyenlerin eleştirisi bunaydı. Yoksa zaten mesela şimdi Sayın Ersin Tatar'ın geçtiğimiz günlerde bizzat Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu bu konuyla alakalı değerlendirmeler var. Biz yani zaten işte Türk devletleri nasıl olur da Avrupa Birliği ile bir iş yapar, bir ticaret yapar. Yani kimse bu mevzuya karşı çıkmıyor. Zaten Ersin Tatar da tam da bunu söylemiş. Demiş ki mesela Ersin Tatar'ın geçtiğimiz günlerde bu mevzulara ilişkin değerlendirmeleri. Avrupa Birliği ile Türk devletlerinin ticari veyahut da işte maddi projeler, devlet özel sektör anlamındaki işbirlikleri kabul edilebilir. Çünkü her ülkenin kendi menfaat ve çıkarları vardır dedi. Fakat açıklamalarının devamında da Avrupa Birliği'nin zaten asıl amacı Türk devletlerine bir anlaşma dayataraktan temel hedef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni engellemektir dedi. Türk devletleri Rum tarafıyla ilişkilerine biraz daha dikkat etmeli. Avrupa Birliği ile ilişkileri olabilir. Avrupa Birliği bir birlik fakat nüfusu 800 bin olan Rumların egemenliğinde değil.
Türk devletleri Rum ile de ilişki kurabilirler fakat dikkat etmeleri gerekir. Çünkü Kıbrıs Rum kesiminin oynadığı oyun bambaşkadır. Esasında Rumların oynadığı oyun insanlığa sığmaz. Türk devletleri tarafından Kıbrıs Türk halkının hakkı, hukuku tescil edilene kadar Rumlara bekle denilmesi gerekir. Bir anlaşma olduktan sonra tekrar görüşürüz şeklinde bir muamele olması gerektiğini düşünüyorum diye Ersin Tatar açıklamalarını sonlandırmıştı. Yani Sayın Ersin Tatar diyor ki arkadaş sen Türk devletleri olarak işte 4 tane ülke Avrupa Birliği ile ticareti geliştirmek mi istiyorsun? Doğalgazını işte Avrupa Birliği'ne satmak mı istiyorsun? Buna okey, bu olur, buna sıkıntı yok. Ama ve lakin sana sunmuş olduğu şartları bir incele, bir aç, bak. Hoşuna gitmeyen bir şey varsa bir saniye ben bir bakayım, bekle de. Yani bunu belirtmiş Ersin Tatar. Yani siz direkt böyle hoppa deyip anlaşmayı imzalayınca bunun gibi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Devamında Ersin Tatar yani Türk devletleri bu anlaşmayı imzalarken nasıl sonuçlar doğuracağını bilmiyorlar mıydı diye soruyor. Kendisi hiçbir cevap vermiyor ama ben buradan açık bir şekilde vereyim o cevabı. Çok iyi biliyorlardı. Yani bazı kesimler şey diyor, akıl alır gibi değil. Neymiş? Anlaşma metnini okumamış Türk devletleri. Ya arkadaşlar yani abilerim, kardeşlerim yapmayın. Böyle bir şey yok ya. En ufağından önünüze bir tane sigorta poliçesi gelse baştan sona kadar hepsini okumaya çalışırsınız değil mi? Yani bir kendi menfaatiniz vardır. Kaldı ki koskoca ülkelerin menfaati olacak. O metinler okunmayacak. Ben diyeyim belki 150 kez okunmuştur. Hatta belki 1000 kişi tarafından. Yani o hani gözden kaçmış okumadılar falan. Buna inanmayın. Böyle bir şey yok. Yani sonuçlarının ne olacağını çok iyi biliyorlardı. Resmi açıklama sayabileceğimiz açıklamalarda tutum belli. Yani biraz sakin bir ortam bekleniyor. Yani diyecek olursanız Kaan son durum ne? Türk Dışişleri ne demiş gelişmelere? Kıymetli dostlar Türk Dışişleri konunun muhatap olan Türk devletlerine tutumumuzu belirtmiş. Rahatsızlığımızı dile getirmiş. Artık bundan sonraki süreçte büyük ihtimalle aramızdaki ilişkiyi Türk devletleri belirleyecek. Mesela çıkacak Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan'ı birazcık daha ayrı tutuyorum. Birazdan geleceğim. Diyecekler ki bize biz yaptığımızın büyük bir yanlış olduğunu biliyoruz. Fakat işte ne yapalım el mahkum. Sebeplerini de gayet iyi bir şekilde açıklayacaklar. Ama söz diyecekler biz güney kesimini tanıdık ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de çok başka kolaylıklar sağlayacağız. Birazcık sabır mı diyecekler artık ne diyeceklerse veyahut da kendileri bizzat vallahi gördüğünüz gibi hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz. Her şey bildiğiniz gibi biz kendi yolumuzu bu şekilde seçtik diyecekler. Daha sonrasında Türkiye nasıl bir cevap verecek? Tabii orası da önemli. Ticaret yolu Türkiye'den geçecek. Kafalarından onayı vermişler dedim ya bir önceki videoda. Türkiye sıkıntı etmez ya bırak işgalci güç olarak tanıyalım. Yani kıymetli dostlar yaşanan gelişmeler böyle. Şimdi mesela Kürşat Zorlu demiş ki işte onlar zaten daha önce ilişkileri vardı bazı Türk devletlerinin. Hatta işte Kırgızistan'da temsilcilik var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Kıymetli dostlar tabii böyle tartışmalar yaşanınca Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan o 3 tane Türk devleti bizzat gidip güney kesiminde elçilik açan devletler. Fakat orada bir Kırgızistan mevzusu var. Dedim yani ona ayrı bir parantez açmak isteyeceğim diye. Kırgızistan her ne kadar Avrupa Birliği ile beraber o anlaşmayı imzalayıp Türkiye Cumhuriyeti'ni adada işgalci olarak tanısa da Kırgızistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir elçiliği bulunmuyor. Yani saymış olduğum 3 tane Türk devletine nazaran birazcık daha Kırgızistan'ı dışarıda tutabiliriz. Devamında sizler için ben bir araştırma yaptım. Dedim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nerede nasıl temsilciliği var? Hani diyoruz ya Türk devletleri işte şurada ofis var, şurada temsilcilik. Kafa bayağı bir karışıyordu. Sizler için görmüş olacağınız üzere bu araştırmayı yaptım. Kıymetli dostlar listeye videoyu durdurup yakından göz atabilirsiniz. İşte benim takılmış olduğum asıl kısım da burası. Yani kel kötek küçücük ofisler için dilimizde tüy bitiyor. Vallahi billahi yani o ofisler öyle kolay açılmadı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın tüm toplantılarına itibaren zaten Türkiye'nin çok yoğun bir hani bu süreçte bir baskısı vardı. Hani bir ofis açın, bir şey yapın falan filan. Yani biz dilimizde tüy bite bite kel kötek 2 tane küçük ofisi zor açarken adamlar gitti 3 tane Türk devleti bizzat konsolosluk açtı. Bakın temsilcilik veyahut da fahri konsolosluk falan demiyorum. Bizzat gittiler büyükelçilik açtılar.
yani. Benim kızmış olduğum kısım bu. Bakalım gerçekten de çok derin ve sıkıntılı mevzular. Yani Allah Dışişleri Bakanlığı'na çalışan personellerimizin de yardımcısı olsun. Yani neresinden tutarsanız tutun bir şekilde elinizde patlayabilecek bir mevzu. Bakalım süreci sizler için takipte olmaya devam edeceğim. Yine bu konuya dair yorumlarınızı da görüş olarak alt kısımda belirtebilirsiniz diyorum ve hemen devamında şimdi o kadar diplomasi o onu dedi bu bunu dedi derken güzel bir haber vereyim sizlere. Kıymetli dostlar, Çelik Kubbe'mizden güzel haberler elimize ulaşmaya başladı. Bugün Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol Çelik Kubbe'nin son detaylarını paylaştı. Hangi aşamada proje, ne hedefleniyor bunlardan bahsetti. Detaylar bir karşımıza gelsin. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol dedi ki bu yıl daha fazla sayıda alt bileşeni ve sistemini Çelik Kubbe bileşenine envantere vereceğiz. Yapay zeka eksenli karar verebilen, bunu hiçbir gecikme olmaksızın Military 5G diyeceğimiz hızla haberleştiren, herhangi bir tehdit setini analiz edip doğru angajmanla, doğru silahla bunu karşılayabilen, katmanlı farklı sensörlere sahip, farklı silah sistemlerine sahip bir sistemi yeni düzende, yeni dünyada, yeni şekillenen coğrafyada ülkemizin bekası için şu anda yürütüyoruz. Projelerimizde başarıyla devam ediyor diye Ahmet Akyol gelişmeleri bu şekilde belirtmişti. Hayda, mevzuya bakar mısınız? Yapay zeka eksenli karar verecek. Örnek veriyorum. Düşmanın bir tehdidi, füzesi, roketi geliyor mu Türk hava sahasına, Çelik Kubbe'mize? Kıymetli dostlar, yapay zeka ilk olarak ne yapacak biliyor musunuz? Bu nasıl bir tehdit? Tehdidin ismi nedir? İşte süpersonik füze mi? Seyir füzesi mi? Veyahut da FPV drone mu? İlk ona karar verecek, ismini belirleyecek. Daha sonrasında o sisteme en iyi koşulda, en iyi şekilde kim müdahale eder? Korkut mu? Hisar A mı? Hisar O mu? Buna karar verecek ve yapay zeka buna karar verecek. Ayrıca 5G hızında karar verilecek. Öyle yani milisaniyelerle hemen roket girdi mi anında analiz edilecek, karşılık verilecek. Bu bence çok önemliydi ve devamında da bir müjdeyi de Yaşar Güler paylaştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çelik Kubbe entegre hava savunma sisteminin en dış katmanı olan Siper ürün bir hava savunma sistemi ile 100'den fazla atışlı testin gerçekleştirildiğini bildirmişti. Siperimiz 100 kez bir hedef uçak üzerinde denenmiş. Hedef fırlatılmış, siper vurmuş, hedef fırlatılmış, siper yine vurmuş. Yani 100 test gerçekten de yani %100 başarı oranı eğer ki sağlanmışsa, ki büyük ihtimalle sağlanmıştır. Artık siper diyor ki beni bir sal da şu memleketin, şu güzelim yurdun hava sahasını bir güzel koruyayım diyor. Allah'ım inşallah güzel müjdeli haberler yakın bir zamanda gelecek. Envantere alımlar yavaş yavaş başladı ve ayrıca beklendiğinden 3-4 kat daha fazla hava savunma sistemi alımı da yapılabilirmiş. Bu da yine dönen bilgiler arasında. Hemen devamında kıymetli dostlar bir başka merak edilen husus. Şimdi evet, hava savunma sistemlerimiz, insan hava araçlarımız mükemmel. Rabbim nazarlardan esirgesin. Ama bir de merak etmiş olduğumuz tanklarımız, kara kuvvetlerimiz ne durumda? Sadece tank demiyorum. Kendi zırhlı kara araçlarımızda kullanmış olduğumuz yerli motorlar mesela ne durumda? BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tam da bu konuya ilişkin yerli motorlarımız, tanklarımız ne durumda? Ne zaman teslim edilecek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne? Önemli açıklamalarda bulundu. Devamında zırhlı araçlarımız için 400, 600 ve 1000 beygirlik motorlar yine BMC Power tarafından geliştirilmişti. Kıymetli dostlar, bu motorlarla donatılan kirpi ve vuran araçlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı başladı. Yani şu an seri üretim ve sahaya teslim aşamasında. Vay be, gerçekten de artık sonunda yılan hikayesi bitti. Altay tankı Ağustos ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veriliyor. 3-4 ay sonra Altay tankı ne bileyim artık Ankara'da mı durur veya Suriye'ye mi sevk edilir, Tekirdağ'a mı gider? Yani hazırlıklı olun. İlk defa Altay tankını Türk Silahlı Kuvvetleri kullanırken göreceğiz yakın bir zaman içerisinde. Beklenen müjde bunlardı. Yerli motorları da kapıda. Dediğim gibi güzel gelişmeleri son olarak bugün sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.